Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sesten de anladığınız gibi evimizde bugün çıtır çıtır simit nasıl yapılır onun videosunu hazırladım sizler için. Bu güzel simit tarifimizin lafı hiç uzatmadan buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk önce simitimizin hamuru için yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık suyumu, 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı, 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru instant maya ekliyorum. Dilerseniz yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacak. Mayamın aktif olması için ılık sütüm ve suyumla biraz karıştırıyorum. Ve sonrasında 70 gram kadar tereyağı ekliyorum. Yani toplamda 2 yemek kaşığı tereyağı eklemeniz yeterli olacaktır. Tereyağımızın da mutlaka oda ısısında yumuşamış olmasına önem verelim. Eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız veya o an elinizde yoksa 1 çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz tereyağı yerine. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım. Sizler tabii ki tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unumuzu bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş ekleyerek yaparsak daha güzel her zaman hamur işlerinizi elde etmiş olursunuz. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 milimlik klasik su bardağıyla ekledim unumu. Hamurumuz sert olmayacak. Tabii ki çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Güzel şekil vermek için hemen sizlere hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olması yeterli. Yoğurma kasemde de güzelce hamurumu toparlıyorum ki simit şeklini güzel vermek için. Tekrardan sizlere yumuşaklığını gösteriyorum. Bu yumuşaklıkta olması yeterli. Hazır olan hamurumun üzerini kapatacağım. Oda ısısında yaklaşık 45-50 dakika kadar mayalandırmaya bırakacağım. Yaklaşık 50 dakika kadar mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusu çıkması için yoğurma kasemde karıştırıyorum ve sonra tezgahıma alıp hamurumu güzelce toparlıyorum. Hamurumuz kısa sürede de çok güzel mayalanmış, üzerinde kabarcıklar oluşuyor. İlk önce gelişi güzel kesiyorum. Sonrasında büyüklük küçüklük ayarlayarak 12 beze yapacağım. Simitlerimi büyük yapacağım. Sizler daha ufak simit yapacaksanız tabii ki bezeleri biraz ufaltabilirsiniz. Daha ufak ince simit yapacaksanız 15-16 tane simit bu malzemelerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Bezelerimizi yuvarlak olarak değil biraz uzunlama olacak şekilde ayarladım ve üzerini temiz bez örterek 15-20 dakika kenarda dinlendirmeye alıyorum. Bu sırada da ben de pekmezli karışımımı hazırlayacağım. Çay bardağı çeyreğiyle pekmezimi ekliyorum. Bir çay bardaktan bir parmak eksik de su ekliyorum. Pekmez olarak üzüm pekmezi kullandım. Sizler dilediğiniz pekmezle de yapabilirsiniz. Dibe çöken pekmezimin de suyla güzelce karışmasını sağlıyorum. Yağlı simit susamımı da geniş kaba aldım. Yaklaşık 2 su bardağı kadar susamımı geniş kaba aldım. Tabii ki eğer yeterli olmazsa sonrasında ekleme yapacağım susam olarak. Yağlı simit susamını aktarlardan bulabilirsiniz. Eğer beyaz susamınız varsa mutlaka yağsız tavada rengi dönene kadar biraz kavurmaya özen gösterin. Kenarda dinlendirmiş olduğum bezemi avuç içimle biraz büyütüyorum ve sonrasında tezgahımda avucumla bastırarak uzun şeritler yapıyoruz. Eğer hamurunuz yumuşak olduysa, kopmalar oluyorsa hafif elinizi unlayarak daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Uzun şerit yapmış olduğum hamurumu iki ucunu ortada birleştiriyorum. Bir ucunu içe, bir ucunu dışa gelecek şekilde katlıyoruz ve iki ucunu sonda bu şekilde birleştiriyoruz. Birleştirmiş olduğumuz ucu alta getirelim ve tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Avuç içimle bastırıyorum. Her yerinin aynı kalınlıkta olmasında özen gösterelim. Uzun şerit yapmış olduğum hamurumu ortada birleştiriyorum. Bir ucunu içe doğru katlıyorum. Bir ucunu dışa olacak şekilde katlıyorum. Tekrardan bir ucunu içe, bir ucunu da dışa ve uç kısımlarını da birleştiriyoruz. Simit şeklimiz hazır.
Bu aşamada şekline fazla takılmayın. Sonrasında pekmez ve susamı batırınca zaten simit şeklini daha güzel alacak. O sebeple şekil verirken çok şekline takılmayalım. Bakın pekmezli suya ben batırıyorum ve sonrasında susama batırıyorum. Her yerini güzelce susamlanmasını sağlayalım. Ve sonrasında parmaklarımızla simitimizi açarak şeklini vermiş oluyoruz. Tekrardan göstermek istiyorum. Pekmezli suya güzelce batırıyorum. Fazla suyunu sızdırdıktan sonra susama batırıyoruz ve her yerini güzelce susama buluyoruz. Sonrasında elimizle birazcık simitimizi büyütüyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Toplamda 2 tepsi simit elde ettim. Simitlerimi biraz büyük yaptığım için ikişerli olarak yani 6 adet bir tepsiye dizdim. Tepsimde de simit şekillerini elimle parmaklarımla düzelterek biraz büyümesini ve şekillerin düzgün olmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi 12 adet 2 tepsi çok güzel simitler elde ettik. Üzerine temiz bez kapatacağım. Yaklaşık oda ısısında yarım saat kadar tepsi mayası yapacağım. Sizlerin de zamanınız varsa yarım saat tepsi mayası yaparsanız daha güzel simitler elde etmiş olursunuz. Öncesinde 200 derece alt üst fanlı ayarda 5 dakika ısıtılmış fırına simitlerimi koyacağım. Mutlaka ısıtılmış fırına simitlerimizi koymaya özen gösterelim. Eğer sizlerin fırınınız 200 derecede çok sıcaksa 180 derecede pişirme yapabilirsiniz. Simitlerim de fırına girince hemen zaten çok güzel kabarmaya başladı. Dilerseniz de ilk de 200 derece, biraz rengi dönünce 180 derecede de pişirme yapabilirsiniz. Ben 200 derecede hepsini pişirmesini yaptım. Toplamda yarım saat kadar zamanda benim simitlerim çok güzel pişti. Tabii ki bu benim fırınıma göre pişti. Sizlerin fırınıza göre süresi değişebilir. Simitlerinizin kızarıp bu görüntüsü olduğu an fırından almanız yeterli olacaktır. Alt üst ederek pişirdim kontrollü şekilde. İkisi de aynı anda. Tabii ki her yeri eşit derecede pişmiyor. Pişmiş olan simitlerin görüntüsünü de görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarıda satılanlardan hiç fark yok. Lezzetiyle de evinizde çok güzel simitler yapabilirsiniz. Ben oğlumun okulu için yaptım. Sizler de bu tarifle çocuklarınızın okulu, hafta sonu kahvaltılarınızı, misafir davetlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Her zaman her tarifimde tüm püf noktalarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle tereddüt etmeden tüm tariflerimi deneyebilirsiniz. Görüntüsüyle, çıtır sesiyle, içinin yumuşacık dokusuyla denenmeye değer. Kesinlikle denediğinizde de ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.